Görünmez insanlar, ruhsal rahatsızlığı olanlar. Senin benim gibi insanlar. Günlük hayatta aramızdalar. Ama onlar görünmez insanlar. Şekeri yükseldiği için etrafına ateş püsküren birilerini tanıyor musunuz? Bir düşünün. Bence tanıyorsunuz. Onlar bunu saklamak zorunda değiller. Ama ruhsal rahatsız olanlar saklamak zorunda. Acaba neden? Ruhsal rahatsızlığı olanlar bunu çevrelerinden saklamak zorundalar. Çünkü yaftalanmaktan ve iş hayatında sıkıntıya girmekten korkuyorlar. Bu halleriyle görünmek istemedikleri için onlar görünmez insanlar. Hazırsanız hadi başlayalım. Hop hop hemşehrim, o benim repliğim değil mi ya? Adam repliği sahiplendi ya. Adım Tuna, 1995 İstanbul doğumluyum. Erzincan'dayım. Medeniyet Üniversitesi'nde İktisat Bölümü öğrencisiyim. 2. sınıftayım bu sene itibariyle. Aynı zamanda yazmak, kitap yazmak, yazarlık işleriyle uğraşıyorum. Dergilerde falan yazdığım oluyor. O şekilde tanıtabilirim kendimi. Liseye başlamamla beraber başladı. Ben ortaokulda yani yoğun bir ders çalışma trafiği içerisindeydim. Bayağı bir ders çalışabilirim, bayağı bir kendimi yorardım. Çok ciddi bir emek harcamıştım. O zaman o yaşlardaki birçok genç gibi liseyi ailemden uzakta okumak istedim. Anne Anadolu'sunu kazanmıştım. Orayı tercih ettim yani. Evim Kartal'da olduğu halde. Ailemden uzakta kaldım. Öğrenci yurtlarına vesaire kaldım. Okulun da bunun yanı sıra okulun eğitimi biraz zordu bayağı bir. Zorlayıcı bir eğitim anlayışı var okulun. Bu da benim zaten içimde olan, yani zaten bir şekilde başlayacak olan hastalığımın parlanmasına yol açtı. En çok zorlayan birçok şey var ama en çok zorlayan öfke patlamaları ve muhakeme yetersizliği. Nerede ne yapacağımı kontrol edememe, nerede ne söyleyeceğimi kontrol edememe. Bazen bilinçaltında olan ama benim benimsemediğim fikirlerimi açığa vurma. Mesela arkadaşlarımın şeylerim başına kalkma gibi, yani böyle kötü şeyler. Öfke patlamaları yani kısaca. Ondan sonra dikkat eksikliği geliyor. Dikkat eksikliği yüzünden ders çalışamamasından. Tabii bunlar diyebilirim. Bipolar bozukluğu bir tür denge oyunudur. Bir hasta gözüyle anlatacak olursam, bizler bir depresyon ve maniden uçlarda yaşayan, bu uçları dengelemeye çalışan insanlarız. Depresyonu az çok bilirsiniz. Belirsizliktir bir çeşit depresyon. Yani şöyle bilinir. Üzgün olmak, mutsuz olmak, hiçbir şeyden keyif almamak. Ama asıl depresyonun özü şudur. Bunların nedenini bilmemektir. Yani insan neden mutsuz olduğunu bilmez, neden depresyon olduğunu bilmez. Bu belirsizlik zaten insanı mahveden bir şeydir. Onun dışında bir de mani dediğimiz durum var. Onun adı depresyonun tam tersidir. Bu da zararlıdır. Aşırı özgüven, aşırı öfke, aşırı enerji, uyumama, 2 saat uykuyla günler birkaç gün geçirme. Birkaç gün biraz abartı olsa ama 2 saat uykuyla bir günü geçirmek gibi durumlar olur. Aşırı yeme, aşırı cinsel istek, bu tür şeyler olur. Maninin şöyle bir zararı vardır bu arada. Mesela atıyorum kişi kendi Mehdi, dünya lideri, dünyanın en önemli insanı olarak görebilir. Meşhur bir video vardı. Ben Amerika'nın president'ıyım gibi bir söyleyen bir abi vardı. Ona benzer bir durum diyebilirim. Ailemden başlayayım. Zaten hastalığı ilk aileler fark eder bu tür hastalıklarda. Kişi aslında ben hastayım, galiba ben hastayım, bir şeylerim var. Doktora denmesi çok nadiren görülen bir durumdur. Ailem şöyle fark etti. Okuldaki başarımın ciddi şekilde düşmesi, öfke durumları, uykusuzluk gibi şeyler alem bunu fark etti. Çevremin tepkisi olmadı diyebilirim. Niye olmadı? Hatta hala olmaz. Hala benim hasta olduğuma inanmazlar birçok akrabam, yakınım falan. Nedeni şu, yani sen zeki bir çocuksun, sen başarıların var geçmişte, okulda vesaire başarıların var. Hasta değilsin, kendini hasta yerine koyma, kendini o psikolojiye sokma gibi cümleler duyardım. Çevrenin pek hastalıklara bir tepki almadım diyebilirim. Ciddi bir tepki almadım diyebilirim. Önce şunu söyleyeyim, her hasta olsun veya olmadı, her insan özgüven kazanmak için başarılı olduğu bir alanda bir şeyler yapmak zorundadır diye düşünüyorum. Benim başarılı olduğumu düşündüğüm alanda yazmak. Ben birkaç yıldır yazmış olduğum denemeler vardı. Özellikle bir Bipolar bozukluğu üzerine yazdığım denemeler vardı. Bir gün yazarlık atölyesiyle tanıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSMEK kursları vardı bilirsiniz. Orada yazarlık atölyesine başladım. Orada arkadaşları dinledim. Orada yönlendirme aldım. Kendimi biraz daha geliştirdim. Sonra zamanla kitap yazmak konusunda bir cesaret geldi bana. Eski yazılarımı topladım. Yeni yazılar yazdım. Sonra onları birleştirip güzel bir kitap yazdım. Adı Geceye Yenilme, bir Bipolar'ın hayatında kısa bir gezi kitabı ismi. Genelde okuyanlar sever.
İnşallah okursanız siz de seversiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Vallahi söyleyeceğim en önemli şey şudur. Birincisi hastalığı kabul etmeden tedavi olamazsınız. İkincisi kabul etmemeniz için hiçbir sebep yok. Çünkü yani bu hastalık Allah'ta olan bir şey. Yani kabul etmemeniz için hiçbir sebep yok yani hastalığı. Çünkü bir ayıp değil, bir kusur değil, yani kötü bir şey değil. Yüz kızartıcı bir durum değil. Utanacak bir şey değil. Doktoru kesinlikle değiştirmemek lazım. Yani tedavi olduğunuz doktoru önce belirleyeceksiniz. Onu inandığınız bir doktor olacak, güvendiğiniz doktor olacak, onu değiştirmeyeceksiniz. Ve şöyle önemli noktaya değinmek istiyorum. Asla ilaçlarınızı bırakmayacaksınız bir. Ya, tabii bu biraz emir kişiliği oluyor ama hastaya bir tavsiyeler şeklinde algılayın. Mükemmel ilaç ve mükemmel tedavi diye bir şey yok. Makul olan tedavi var. Yani yan etkilerden tamamen kurtulmak mümkün değil. ama yan etkileri en azından indirecek bir yöntemi bulduysanız onu çok değiştirmeyin diye tavsiye ediyorum. Ben mesela 4 yıldır yaklaşık 4-5 yıldır tedavi şeklimi değiştirmedim. 4-5 yıldır stabil durumdayım. Aşağı arada bir ufak tefek patlama olsa genelde stabil durumdayım ve kendinizi mümkün mertebe strese sokmayın. Niye? Stres yani basit yaşayın demek istiyorum. Yani aynı anda birçok şey yapmaya çalışmamak. Atıyorum bir anda kendisi yüklenmemek lazım. Yani bu yani. Bir de özellikle şu var. Hasta olmadan önceki halinizle veya hasta olmayan diğer insanlara bakıp da onlar kadar efor sarf etmeye çalışmamak lazım. Mesela atıyorum mesela bir öğrencisiniz diyelim ki. Diğer insanlar 4-5 saat ders çalışabilir günde. Veya siz hasta olmadan önce bu şekilde ders çalışabiliyor olabilirsiniz. Hasta olduktan sonra biraz zor olabilir. Buna göre bir yol çizmeniz lazım. Hayatın her alanında bu böyledir. Bu hasta bir insan için. Az önce hastalar için söylediğim bir cümlede utanılacak, yüz kızaracak bir şey değildir cümlesi toplumun içine geçerli. Topluma da bunu söylemek istiyorum. Genelde duyuyorum içeride yani bir işe almamalar oluyor. İşte o insanları evlenmemeler veya onun arkadaş olmalar gibi dışlamalar oluyor. Bunlar yanlış şeyler. Yani emin olun ki hastalığı olan insanlar, bipolar şizofreni gibi hastalıkları olan insanlar öcü değiller. Yani normal bir insan gibi iyi huyları, kötü huyları vardır. Yani daha tehlikeli çok daha fazla insan vardır emin olun, onu demek istiyorum. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben tedavi olduğum hastane eskiden genel bir poliklinikti. Yani şu an toplumsal sağlık merkezi. Sadece psikiyatri hastaları şu an sadece takip ediliyor ama önceden orası bir genel bir poliklinikti. Başka bölümler de var, başka branşlar da vardı. Her gün bir olay çıkardı ama bu olayların hiçbirini psikiyatri hastaları çıkarmazdı. Öyle söyleyeyim. Böyle bir durum da var. Yani her insandan beklenebilecek şeyler sadece işte belli insanlara, hasta insanlara damgalama suretiyle onlara nasıl denir ona itham etmek hoş bir şey değil. Tuna, senin gibi güçlü, kalemi kuvvetli ve geceye yenilmeyen birisini tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. İyi günler.